Evet arkadaşlar, şu an akvaryumu kuruyorum bir yandan. Aynı zamanda da Sunsun 603B'yi kuracağım. Gördüğünüz gibi burada işaretli. Bu dış filtre tamamen fiyat performans odaklı. Aynı zamanda bu bir işbirliği ya da reklam falan değildir. Şimdi öncelikle filtremizin gövdesi çıkıyor böyle. Balonlu naylonla. Aynı zamanda bir tane de şöyle aparatların olduğu çıkıyor. Kutuda da şöyle kullanım talimatları var. Hangi sıralamayla yapmanız lazım, giriş çıkış boruları nasıl vesaire. Bu arada bu filtre saatte 400 litre su çeviriyor. 6 wattlık motor gücü var. Onu da söyleyelim. Öncelikle şu kutudan başlayacağım. Bu kutudan iki tane hortum çıkıyor. Biri giriş, biri çıkış. Bunların ikisi de aynı metrajda, aynı ölçüde şöyle yeşil iki tane hortumu çıkıyor. Burada da filtrenin giriş friksiyonları var diyelim. Burası da emiş parçaları var. Bunları birleştiriyorsunuz. Suyu buradan emiyor. Burası da çıkış tarafı. Çıkış tarafında iki tane uç var. Bir tanesi şelale filtre oluyor. Çoklu çıkış kolektör gibi. Bir tane de şöyle tekli var. Suyun üstüne verebiliyorsunuz. Bunları da geçtik. Gelelim ana gövdemize. Evet arkadaşlar, filtrenin açılışı şu şekilde. Bu arada bu filtrenin içindekiler tamamen mekanik filtreleme malzemeleri. Burada gördüğünüz gibi bu en kalını bu arada. En üstte su buradan geliyor. Gittikçe inceliyor. Sarı var ve en son olarak altında bir de elyaf var. Şöyle bayağı da kalınca. Altında da şöyle sehpası var. Bunun altına benim akvaryumda kullandığım şurada gördüğünüz lav kırıkları var. Bunun dibine koyacağım. Ayrıca pipo filtremde, mekanik filtremde burada bunların suyunu buna sıkacağım ki bakteri kültürüm kaybolmasın. Çünkü çok vakit kaybetmek istemiyorum. Üstüne yine sırasıyla bunları atacağım. En son dediğim gibi bu sular zaten benim bakteri kültürüm mevcut. Filtrelerimi falan temizlemedim, yıkamadım. Buradaki sularla filtrenin içini doldurup bu akvaryumu bağlayacağım. Yaklaşık 1-2 saat falan bekleyeceğim. Ondan sonra bir an önce koymam lazım. Bitkiler, canlılar vesaire hava sıcak. Çok da beklemek istemiyorum. Aynı zamanda bakın burada da bir 10 litre temiz, yani bu çektiğim sudan bunlar mevcut. Şimdi ben bu filtreye bir ayarlayayım Sunsun'u. Bir sonraki aşamada da birlikte görüşeceğiz. A few moments later. Şimdi en altına lav kırığı koydum. Bir üstüne elyaf. Elyafın üstüne de şöyle seramiklerimi koydum. Daha sonra ne yaptım? Benim filtrelerimde şöyle elyaf vardı. Renginden de belli zaten, bayağı haşat. Bunların suyunu buna sıktım içine. Daha sonra sırasıyla filtreleri koydum. Haricen ekstra bir şey yapmıyorum. Sıralama bu şekilde. Şimdi filtremiz hazır. Normalde buna su koymamız lazım. Bunu o yüzden ayırıyorum. Şu an ne yazık ki tek elle çalıştığım için zor oluyor. Hemen bunları halledip geliyorum. Many unbearable moments later. Herkese merhaba dostlar. Bir aydan beri kullanmış olduğum Sunsun 603B dış filtrenin temizliğini yapacağız. Bir ayda dış filtre temizlemek aslında çok kısa bir süre. Bildiğiniz üzere bu dış filtreler aslında ortalama 6 ayda bir temizlenmesi gerekiyor. Akvaryum hacminiz, içindeki canlı sayısı, bitki sayısı gibi durumlara göre değişebiliyor. Ama ben dış filtrenin karides çekip çekmediğini merak ediyorum. Bir de bu dış filtre performansı ile ilgili ve kullanımıyla ilgili de sorular geliyordu. Tamam. İnandım tamam. Dış filtre ait de bir içerik olması için filtreyi şimdi açıp temizleyeceğim. Ben akvaryum temizliğinde şöyle bir sıralama oluşturmuştum kendime. Öncelikle cam temizliği yapıyordum. Sonra o anki durumuna göre dip çekimi ya da normal su çekimi yapıyorum %20-30 bandında. En son filtreyi yıkayıp su doldurduktan sonra filtreyi çalıştırıyorum. Yani filtreye en son çalıştırıyordum. Dış filtrede demin şöyle bir şey yaptım. Çok da müsait olmadığım için dip çekimini yaptım. Bazı bitkileri aldım. Budama vesaire bitkilerle ilgilendim çok kısa. Şimdi dış filtremizi temizleyeceğiz. Öncelikli olarak bize ne gerekiyor? Bir kap lazım arkadaşlar. Şöyle bir leğen olabilir, saklama kabı olabilir. Dış filtre temizliğinde birinci aşamamız önce fişini çekmek arkadaşlar. Benim dış filtrem burada arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu leğenin içine alacağım. Herhangi bir su taşması vesaire durumu olursa garantiye alalım kendimizi diye. Şimdi ikinci aşama, buna böyle bir kaba koyduk. Şimdi bu hortumların sökümünü yapacağız. Şu görmüş olduğunuz şu bağlantıdan şunu gevşetiyoruz. Bir yandan da çekiyorum böyle, kusura bakmayın eğer kamera çok hareket ediyorsa. Tamam. Bakın normalde burada su var ama kilitli olduğu için su akmıyor. Ama yine de her ihtimale karşı şunu böyle akvaryuma koyuyorum ki ne olur ne olmaz. Motorun şu görmüş olduğumuz yerindeki bağlantıyı söküyoruz. Dediğim gibi şu an tek elimle yaptığım için biraz zor oluyor ama bu arada bunda vana yok. Şu hortumda gördüğünüz vana emişte var. İşte çıkışta yok. O yüzden aslında böyle bir kaba gerek var. Buradan bir su akmıyor. Yine şöyle bıraktım.
Gördüğünüz gibi filtremizi şöyle aldık. Şimdi ben bunu balkonda temizleyeceğim. Orada birlikte açalım. Şimdi dış filtreye böyle aldım arkadaşlar bileğini. Hemen açmam lazım. İçinde su azaldı. Üstte karidesler varsa öldürmeyelim. Hemen şunu bir açıyorum. Şöyle birlikte açalım. Böyle muazzam karides var bu arada, görüyor musunuz? Bakın burada da karidesler var. Zıplıyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şunun altına hemen bir su koyacağım. Onları yaşatalım. Bakın şimdi şunu özellikle ısladım ki karidesleri öldürmeyelim diye. Şurada bir tane var. Şu filtreyi alınca her şey belli olacak. Öldürmeden almamız lazım. Bunun elinden girdi. Nereden kurban. Ezmeden karidesleri şöyle parmağımızın ucuyla suya koyuyorum. Bakın bayağı karides yavrusu çıktı yine. Lepistes yavrusu var bir tane. 40-50 kadar da mavi melek karides yavrumuz var. Şimdi 5-10 dakika verelim, bu otursun. Birinci filtremiz bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kir çekmiş. Ben de ilk defa bu arada açıyorum sizinle. Şöyle tutayım da belki karides vesaire kalmışsa atlar diye. Bakın şurada karides kalmış. Üçüncü süngerimizi kaldırıyoruz. Şu seramik topları kullanacağız yine. Biyolojik döngüye destek olduğu için. Ben bunun dibine arkadaşlar lav kırığı koymuştum. Şöyle göstereyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve en son elyaf var. Bu elyaf bembeyaz normalde ama bayağı gitmiş. Şimdi ben bunların hepsini yıkayacağım. Tekrar geri geleceğim. A few moments later. Sunsun dış filtrenin iç malzemelerini temizledim, yıkadım güzelce görmüş olduğunuz gibi. Gelelim sıralamaya. Arkadaşlar normalde bu dış filtre geldiği zaman buradaki malzemeler geliyor. Bunu ilk videoda göstermiştim zaten. Burayı kendiniz modifiye edebilirsiniz. İstediğiniz süngeri, elyafı ya da biyolojik malzemeyi, işte seramik olur, sporaks falan kullanıyorlar. Lav kırığı kullananlar var ben gibi. Bunlarla kendiniz çeşitlendirme yapabilirsiniz. Ben şöyle kullanıyorum. Öncelikle bunun alt kısmında şöyle çıkış hortumuna kaçmayacak şekilde büyük lav taşları koyuyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi lav kırıklarım var. Küçük taş benzeri malzeme koyarsanız buradaki gideri tıkayabilirsiniz. O yüzden biraz iri malzeme kullanmanıza fayda var. Şimdi ben önce lav kırıklarımı alıyorum. Bunları yıkamıyorum arkadaşlar. Yıkamanıza tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bu lav kırıklarının yüzeylerindeki gözeneklerde bakteriler birikiyor. Çekiyor yani, bakterileri emiyor. O yüzden bunları yıkamıyoruz. 1-2 avuç falan kullanıyorum. Çok fazla değil. Dilerseniz siz burayı kendiniz modifiye edebilirsiniz dediğim gibi. Bunun altı ayaklı arkadaşlar. Bu ayak alta gelecek. Üstte değil. Bakın bu bir. Yani şu Sunsun dış filtredeki belki de en beğenmediğim malzeme bu. Bu elyaf bayağı dağılmış. Ben bunu bir kere daha kullanacağım. İkincisini de değiştireceğim. Bu birinci katmanımız diyebiliriz. Bunun üstüne de ben seramik taşlarımı yerleştiriyorum. Bunlar seramik, dediğim gibi bunları yıkamıyoruz. Seramik taşlarımı koydum. Dediğim gibi buraya işte Serasporaks gibi seramik benzeri malzemeleri, hatta fileyle de koyabilirsiniz. Ben böyle serpiyorum. Sonraki aşama siyah olan. Bu süngerler gözenek boyutlarına göre sıralanıyor. Bu en irisi en üstte, bu ortaya, bu en alta geliyor. Yani diğerlerinden gözenekleri biraz daha sıkı olduğu için. Bu katmanların arasına malzeme koymak tamamen sizin kullanımınıza kalmış. Ben hiçbir şey koymuyorum. Şu sarı, en üstte mavi, en büyük gözenekli olan. Bunu da böyle ters koyuyoruz. İlk başta böyle koymuştuk. Bu sefer bunu böyle koyuyoruz. Bunun üstüne de lav kırığı, seramik koyabilirsiniz. Burası boş, müsait yani. Bu kadar. Şimdi gelin bunun yerine takalım. Evet, dış filtreden çıkan karidesler burada. İçinde bir tane de lepistes yavrusu var. Ben daha fazla umuyordum aslında ama olmaması iyi tabii yani sonuçta. Hepsi akvaryumda demektir. Bunları akvaryuma alıyorum. Bağlamadan önce içini su dolduruyoruz hava yapmaması için. Her halükarda da yapıyor zaten ama en azından şurayı silme, doldurabildiğiniz kadar doldurursanız bu hava yapma olayının önüne geçmiş olursunuz biraz daha. Filtremizin alt emiş motorunu şuraya takıyoruz. Sıktığınızdan emin olun ki su kaçağı olmaz. Burası da giriş. Deminki yer çıkıştı. Burası giriş. Şu ilk başta kapattığımız vanayı da açıyoruz. Artık filtre kullanıma hazır. Işıltılı akvaryumun arka planı. Allah kahretsin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ömer Bey'in karısı. Buraları çekmeseydi neydi?
Emçukleyip duruyoruz da. Ne yapıyorsun ya? Ne diyorum, iğrençsin. Kesebilirsin aşkım. Hayır, kesmeyeceğim. Bütün iğrençliğini görsün herkes. Boru değil, bor. Karın borusuna. Şimdi filtreyi aktif olarak çalıştırdım. Bu sefer şu şelale aparatını deniyorum. Normalde bunu kullanmıyordum. Gördüğünüz gibi birazcık hava yapmış ama zamanla atacaktır. Makinenin hava yaptığında sesinden anlayabilirsiniz. Baya böyle hışırtılı ses çıkartıyor. Şu an herhangi bir ses yok. Burası okeydir. Filtreye taktığımıza göre şimdi bu bir aylık deneyimde neler oldu, neler yaşadım, Sunsun 603 dış filtre alınır mı, alınmaz mı, artılarıyla, eksileriyle gelin biraz sohbet edelim. 6 hours later. Terledim, sucuk gibi oldum ya. Evet, Sunsun 603 ve dış filtreyle bir ay iyisiyle kötüsüyle bir deneyim yaşadık. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Sonuç olarak toparlama ve final kısmındayız. Ürünün açılışını yaptık. Bir aylık sürede deneyip kullandım. Bir ay sonunda birlikte açtık. Temizliğini yaptık. Tekrardan aktif hale getirdik. Bu süreçte neler yaşadım, neler iyi gitti, neler kötü gitti. Artılarıyla, eksileriyle ürünün birazcık detaylarına girelim. Sonra bu videoyu kapatalım istiyorum. Şimdi önce ürünü övelim. Övmece, sövmece yapalım. İkiye bölelim. Övme kısmında ürünün en çok sevdiğim yanı kesinlikle sessiz olması arkadaşlar. Bu ürünü odanızda, salonda, yani herhangi bir yerde kullandığınızda kesinlikle ses duymuyorsunuz. İçinde hava varsa ilk başta bir ses yapıyor. Havaya attıktan sonra kesinlikle gram ses yok. En sevdiğim özelliği sessiz olması. Bir diğer övdüğüm yanı da fiyatı, tabii ki fiyat performans olarak. Fiyatı piyasadaki en uygun dış filtrelerden biridir. Hatta belki de en ucuzu bu olabilir. Araştırabilirsiniz. Bu ürünü kesinlikle bir OAS ya da Eheim ürünleri gibi, Petra ürünleri gibi daha kaliteli markalarla, ürünlerle kıyaslamamak lazım. Bu dediğim gibi fiyat performans ürünü olduğu için övdüğüm noktalardan bir diğeri de fiyatı. Üçüncüsü bulunabilir olması. Google'a yazdığınız zaman e-ticaret sitelerinin hepsinde bulabilirsiniz. Övdüğüm diğer nokta da ergonomi. Ürün küçük olduğu için akvaryumun sağında, solunda, arkasında, dolap altında ya da hortumları da gerçekten uzun ve kullanışlı. Ergonomik olarak da sökmesi, takması, temizlemesi gerçekten çok basit. Su kaçağı vesaire herhangi hiçbir derdi tasası da yok. O yüzden ergonomi de övdüğüm nokta. Şimdi gelelim sövmeceye. Biraz da sövdüğümüz noktalara gelelim. En çok sövdüğüm noktalardan bir tanesi şu. Normalde demin söyledim diğer ürünlerle, daha üst versiyon ürünlerle kıyaslama yapmayalım diye, ama fikir vermesi açısından bunu söylemem gerekiyor. Üst segment dış filtrelerin bazılarında pompayla ilk içindeki hava alma hareketini filtrenin üstünden kendiniz yapıyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey olmadığı için filtreye suyla doldurup kapattığınız zaman içinde hortumu taktığında yine bir hava kalabiliyor. Bu havayı da ilk hareketi yapmanız için, ki bu hava varsa zaten devir daim yapmıyor. O yüzden filtrenin çıkış ucundan emcüklemeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız ses geliyor ve içinde hava olduğu zaman çalışmıyor. O yüzden buradan emmeniz gerekiyor. Yani ağzınızda olmasa da bir aparatta bunu emmeniz gerekiyor, o havayı. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. En çok sövdüğüm nokta bu. Sövülebilecek ikinci nokta da şu. Benim filtremin hortumları akvaryumun arkasında. Gördüğünüz gibi akvaryumda arka plan da var. Yani arkası ışık da görmüyor çok ve güneş alan bir yerde de değil. Buna rağmen bir hafta içerisinde giriş ve çıkış hortumlarında yosunlaşma oluştu. Ya bu zararlı bir şey mi? Değil. Ama görsel olarak rahatsız edebilir belki sizleri. Bir diğer nokta da bu yani. 6 ayda bir, belki maksimum yılda bir o boruları, hortumları temizlemek gerekiyor. Sövdüğüm diğer bir madde de şu arkadaşlar. Bu arada sadece benim aldığım ürün bazında olabilir yani. Diğer ürünlerde de aynı sorun ya da sıkıntı var mı bilmiyorum ama ben hortumu taktıktan sonra o aparatı sıkamıyorum. Ya o aparatın iç çapını dar yapmışlar ya hortumun kalınlığıyla alakalı. Çünkü hortumu takıp sıkamıyorum, kasılıyor. Benim hortum direkt sadece böyle takılı. Yani üstünde bir sıkma, herhangi bir şey yok. Ben şu an problem yaşamıyorum. Bir diğer sövdüğüm nokta da bu. Ama bu dediğim gibi sadece benim aldığım ürünle alakalı bir sıkıntı olabilir. Genel olarak şöyle toparlamak gerekirse fiyat, performans ve ergonomik açıdan, bulunabilirlik açısından tüm maddeleri göz önünde bulundurduğumda 10 üzerinden 8 puan veririm ben. Aynı zamanda yani bu ürünü soranlar ya da almak isteyenler, işte Facebook gruplarında özellikle ya da akvaryum forumlarına denk geldiğinde soran ya da tavsiye isteyenlere fiyat performans olarak önerebileceğim bir üründür. Alınır mı? Kesinlikle alınır. Bunun haricinde ekstradan
iyi ya da kötü bir gelişme olursa bunları zaten YouTube topluluk sekmesinden açıklıyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Sonsun 603B dış filtreyi tanıttığım, incelediğim ve deneyimlerimi paylaştığım videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.